Dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe Beko'nun Medya günündeyiz. Sporcularımızla, antrenörlerimizle röportajlarımız gerçekleşiyor. Şimdi de yanımızda Fransız yıldız Nando De Colo var. Onunla birlikte hem yaklaşan yeni sezonu değerlendireceğiz hem de yaz döneminde olimpiyatlardaki başarılarını konuşacağız. Fenerbahçe Beko formasıyla geçireceği 3. yıl. Biraz bundan da aslında bahsetmek istiyoruz. Defne Patır her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte. Teşekkür ediyorum ilk olarak röportajı kabul ettiği ve vakit ayırdığı için. Sonrasında da daha hafta sonu İstanbul Cup'ı geride bıraktık. Şampiyonlukla kapattığımız bir turnuva oldu sezon başında. Taraftarımızla da kavuştuğumuz bir turnuvaydı aynı zamanda. Neler söylemek ister? İlk duygularıyla başlayalım. First of all, thank you for accepting the interview and giving us your time. We wanted to start with Istanbul Cup. It was our first tournament that we played in front of fans and our first trophy. What would you like to say about this? It was a great event. First, I mean, it's always important to remember people, and especially because we won it. I mean, it's always good to come back at home with the fans and to show them that we are ready for a new season. Çok güzel bir etkinlikti. Özellikle de kaybettiğimiz kişiyi hatırlamak adına çok güzel, anlamlı bir şeydi. Ve taraftarların önüne geri gelip kazanmak daha da güzeldi. Peki biraz hem geçen sezondan bahsedelim. Sonrasında yeni sezona vurgu yapalım. İyi bir başlangıç gerçekleştiremedik. Sonrasında 15. haftanın ardından da üst üste gelen galibiyetler var. Özellikle kendisinin takım içerisinde Kaunas deplasmanındaki o soyunma odasındaki konuşmasını biliyorum. Takımı birlikte ayağa kaldırabilme adına. Neler söylemek ister, nasıl ifade eder bir geçen sezonun değerlendirmesini yapmak isterse? Can we just get like a general evaluation of last season? We didn't really start well, but after like the 15th week, we started getting better. And there was a time in Kaunas where you like took the team in the locker room and made like a speech and tried to, help everyone motivate. Can you tell us about that period and how everything was? Last year we got a lot of changes during the summer. We didn't know exactly what's gonna happen, who's gonna stay, who's gonna leave, and finally we had a new coach. We got a lot of newcomers, and we had to build a team again. I mean, I understand the fans who expect Fenerbahçe to be the best team in Turkey, the best team in Europe. But we need to be realistic and to understand that this process is step by step. And we had we start pretty good this season after we were in a big trouble, and we start to really talk about it between the player with the coaching staff. And from there, we step up. After we got this COVID part coming in our team just before the EuroLeague playoffs, so the season didn't end as we all want because we were in a good rhythm. But I think finally we need to understand, even for this season, then the process to go and win trophy. It's a long process and we need to go step by step. Sezona çok büyük değişikliklerle başladık. İlk önce yazın kimin kalacağı, kimin gideceği belli değildi. Antrenörümüzle ilgili belirsizlikler vardı. Daha sonra antrenörümüz belli oldu. Yeni oyuncular katıldı. Tekrar yeniden bir takım kurmak gerekti. Biliyorum Fenerbahçe taraftarının çok büyük bir beklentisi var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da her yerde hep en iyi olmamızı istiyorlar. Ama tabii gerçekçi de olmak gerekiyor. Bu tip durumlarda adım adım ilerlemek gerekiyor. Çok fazla yenilik ve değişim olduğunda. Çok kötü başladık. Başımız büyük dertteydi. Oyuncularla sürekli konuşuyorduk. Antrenörlerimizle konuşuyorduk. Birbirimizle konuşarak, birlik olarak tekrar güzel bir yola girmeye başardık. Ama bu sefer de Covid durumu başladı. Üst üste birçok kişi pozitif oldu. Tam da playofflar öncesiydi. Şanssızlık oldu. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. Ama bu sezon için de aslında aynı şeyler geçerli. Aynı gerçekleri dikkate almamız gerekiyor. Yine çok fazla değişiklik ve yenilik var. Yine adım adım gidip inşa etmemiz gerekiyor. Çok kolay değil çünkü bir anda birçok yenilikle hemen iyi olmak. Kesinlikle. Bu bir proses. Bu sene de değişiklikler var dedi.
Ama geçen seneye göre bu seneki transferlerde daha fazla Euroleague tecrübesi olan oyuncuların kadroda olduğunu görüyoruz. Bunun bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Yıllardır profesyonel bir şekilde Euroleague'de de forma giyen bir isim olarak nasıl ifade eder peki bu değişimi şu anda? Just like last year, this year also we have many new additions to our roster. But the little difference is that the players this year have EuroLeague experience, more EuroLeague experience. Do you think this is an advantage for us as an experienced EuroLeague player? I think this is not the small difference. This is the big difference. To have player with experience, player who maybe don't need half of the season to get in a system, to know exactly what are our goals. I mean, every team come at the beginning of the season and want to win the EuroLeague, but like I say, it's a long process. The season is really long and tough, and we need to go one more time, step by step, until the final part of the season. And from that, we need to have players who understand exactly why they are in Fenerbahçe and what they really want to accomplish with the team. And that's it. So it will be same as last year, a lot of communication between us to go further and day by day to be a better team. Aslında çok büyük bir fark, çok fark ediyor tecrübe açısından. Sezona tecrübeli oyuncularla başlamak çok şey kazandırıyor bize. Çünkü diğer türlü EuroLeague tecrübesi olsun, genel olarak tecrübe olsun, sezonun yarısını zaten sisteme entegre olmaya çalışarak geçtiği için de bir vakit kaybı oluyor, bir adaptasyon süreci oluyor. Sezon çok uzun. Genel olarak zaten yeni bir takımın birbirine alışması da uzun bir süreç. Ne kadar adım adım da ilerlemek zorunda olsak. Bir de Fenerbahçe'de neden olduğunu anlayan oyuncuların olması da çok önemli. Bu da süreci hızlandırıyor. Burada olmanın önemini anlayan, neden burada olduklarını anlayan, bu da çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Yani geçen seneyle aslında aynı durumdayız ama adım adım biraz daha iyi durumdayız tabii. Daha çok tecrübeli oyuncularımız olduğu için. Evet, Henry de röportajımızı takip ediyor. Son nefesleri kesen o ilk hazırlık mücadelesinde burada Kazan'a karşı son 2 asisti de kendisine yaptı. Sahadaki uyumuyla da ilgili neler söylemek ister? In the Kazan game in the last seconds, you gave the assist to him, the last 2 assists to him where we won the game. What would you like to say about that? It was very exciting moments. Yes, it was a great moment, and this is what we have to do. At the end, we want to win the game. Doesn't matter who got the ball in his hand, even if this is some responsibility I had to take with the team. But 2 times it was right open in the pen, so there is nothing more to do than just pass him the ball and finish the work. Çok güzel bir andı ve tam olarak bunu yapmamız gerekiyor zaten. Sorumluluk almak bunu da gerektiriyor. O an kim uygun durumdaysa o pası vermek gerekiyor. Ve ben de bunu yaptım. 2 seferde de hücum açısından o açık ve hazırdı. Ben de o şekilde yaptım. Ben de takımla birlikte seyahat ediyorum. Oyuncuları orada görme fırsatım var. Yaptıklarını, bazı şeyleri de gözlemliyorum. Kendisinin işine olan tutkusuna, profesyonelliğine büyük saygı duyuyorum ve bir hayranlığım da söz konusu. Yıllardır da bunu aynı düzeyde sergiliyor. Bunu bu şekilde yapabilmek de, aynı seviyede kalabilmek de çok zordur aslında. Nasıl ifade eder, neler söylemek ister bu anlamda da bunu sağlamak, basketbola olan tutkusunu devam ettirebilmek, bu profesyonelliği sürdürebilmek çok zor bir şeydir aslında. He's saying, as a person who travels with the team, I'm always observing and seeing, everybody can see how professional you are. As a player, how responsible you are in everything you do. How do you keep going with the passion and the motivation for so many years in the same level? You never go down. You always protect your level with everything. I just try to learn from the people I know. I mean, I just try to take the best from each of them. For sure, I got my own character. I got my own. I don't know how to say. I'm just myself for sure, but I always try to improve on the court and outside, and right now I'm enjoy coming every day to the practice. Show to the people then I'm the best and I will do my best for the team. The day
it will be tough for me to go to the gym. Maybe it will be the day then I have to stop playing basketball. But I'm not thinking about that right now. You know, I just try to keep the season coming, you know, one by one, and just stay focused on the first goal coming in my mind, like, you know, this weekend tournament, for example. Right. And now the next step will be what's coming next week. That's it. Aslında beğendiğim ve hayran olduğum kişilere de örnek alırım ve herkesten iyi bir şeyler almaya çalışırım ama ne olursa olsun ben hep kendim olmaya çalışırım ve kendi özelliğimde böyle bir şey, benim karakterimde de böyle bir şey var. Hep kendimi geliştirmeye çalışırım, daha iyi olmaya çalışırım. Her gün buraya gelip şevkle geliyorum. Hem kendimin en iyisi olmak için hem de takıma en iyimi vermek için. Olur da bir gün buraya gelmek, buradan kastım zaten sahaya ve basketbolla ilgili herhangi bir şey gelmek zor olduğu gün zaten artık benim bırakmam gerektiği zaman olacağını düşünüyorum ama daha henüz öyle bir şey asla yok kafamda. Sezon sezon ve adım adım gidiyorum. Hedeflerim hep şöyledir. Mesela geçen haftaki hedefim İstanbul Cup'tı. Onu aştık. Şimdi sırada önümüzdeki Bursa'daki turnuva var. Hep neyse bir sonraki adım hep o şekilde hedeflerimizle ilerliyorum. Peki şimdi koçla da röportajımız oldu. Diğer sporcularımızla da basketbolcularla da röportajlarımız oluyor. Aynı soruyu aslında bir kez daha tekrar edip ve Nando'nun da fikrini almak istiyorum. Bu sezon sahada nasıl bir Fenerbahçe Beko göreceğiz sorusu. İşin savunma kısmından, sertlikten bahsettik. Koçun savunma şampiyon, hücum maç kazandırır ama savunma şampiyon yapar sözü akıllarda. Nando bu sezonla ilgili neler söylemek ister sahadaki Fenerbahçe Beko ile ilgili? We asked this question to a lot of players and the coach today about what kind of a team Fenerbahçe Beko is going to be, and most of the answers were like that we're going to be a really hard, tough defensive team. And the coach said the classic saying that, you know, offense wins games, but defense wins championships and trophies. What do you think? How do you see our team? What are we going to be like? Yes, I think we're going to be what the coach wants first. And what he wants is to be together on the court, to know exactly what we have to do. And everything going to start for sure with the defensive end. We want to press the ball as much as possible and to know then even if we get beat, the teammate will be there for us. But first of all, it will be one-on-one defense. We have lot of skills in offense. We have a team, like we say, who got experience, and day by day we will try, and we have to do that to get this communication between us, to know how to play even better in offense. But for sure, what we want to show on the court is how aggressive we're going to come and give everything for the team. Koçun istediği şekilde aslında olmamız gerekiyor. Onun istediği de bir olmamız ve takım olmamız. Rollerimize hakim olmamız gerekiyor ve tabii ki savunma en önemli özelliğimiz olacak. Çok baskı yapmamız gerekiyor. Daha çok birebir adam adama savunma yapacak bir takımız bu sene. Çok tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Hücum açısından da tecrübemiz var. Ama en önemli şeylerden biri de aramızdaki iletişim. Hücumu vesaire daha iyileştirmek için ve sahada ne kadar agresif bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Peki yaz dönemine tekrar geri dönmek istiyorum. Olimpiyatlardan bahsetmek istiyorum. Önemli bir başarı, önemli bir turnuvaydı. Orada olmak neler hissetti, deneyimlerini biraz bizlere aktarabilir mi, neler söylemek ister ve aynı zamanda final mücadelesiyle ilgili de yorumlarını kendisinden rica edeceğim. Being at the Olympics was an amazing experience for you. I'm sure watching you was amazing too, and especially playing the final and getting to where you got. Can you tell us a little about that whole experience? The Olympics is always a great experience. For myself, it was my third one, so just to be there wasn't the achievement. We really want from the beginning of the summer to get a medal, and we were really talking between us about the gold medal. With everything we know about that, then it's a really tough competition, and we know then
it's even if it's just 2 weeks in the Olympic Village it's a long time. So I try to make sure during this Olympics to talk with all the players to make sure that we stay focused on what we want, and it's what we did. It wasn't like in the past because with the COVID it was different, but at the end when you got the medal, you know it's a great feeling. Okay, we played the final at 11 in the morning, so this was a little bit the disappointment for us. But you know, when you realize what we did, now we are even more motivated to go to Paris 2024 and try one more time our best to get the goal. Olimpiyatlarda olmak her zaman çok büyük, müthiş bir tecrübe. Benim de 3. olimpiyatımdı ama bu sene bizim için başarının anlamı sadece orada olmak değildi. Yazın başından beri hep takım arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir şey vardı. O da mutlaka madalya almamız gerektiğini, altın madalyayı tabii ki almamız gerektiğini ve hep bu şekilde motive olduk, bu şekilde çalıştık. Olimpiyatlara gittiğimizde olimpiyat köyünde 2 hafta geçirdik ama oradaki geçirdiğimiz 2 hafta çok uzun bir süre aslında. Normal bir olimpiyat gibi de değildi. Covid'den dolayı tabii birçok şey farklıydı. Hep odaklı kalmamız gerektiğini, konsantre olmamız gerektiğini hep konuştuk. Dağılmamamız gerektiğini. Madalya almak tabii ki muhteşem bir tecrübeydi. Sadece final maçını sabah 11'de olmak tabii biraz daha garipti. Ama sonuç olarak çok güzel bir tecrübeydi ve Paris'teki 2024 olimpiyatlarına daha da motive bir şekilde gideceğiz. Harika. Peki koça sorduk, Nando'ya da ben sormak istiyorum. Hem önce mottodan başlayalım. Hayatla ilgili mottosu nedir? Hem aynı zamanda ekranların başında bizleri takip edenler de Nando'yu bu anlamda biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını düşünüyorum. İlk sorum bu olsun. Do you have a motto for your life, like a saying, a philosophy? Like we asked Coach and he said, peace of mind, fire in the heart. Something like this? No, I mean, I don't have especially one. I will say maybe, you know, just to, you know, try to live with memory and not with dream. You know, even if it's good to have the always the big picture of what you want in a life, you need to try your best to realize them, and that's it. You know, I'm not taking just one thing. I like to be in an open mind. Doesn't matter what I do. You know, I like to know about the different culture we can have. I will not talk about religion, about politics, all this stuff. But everybody is free to do whatever he wants, and I have no problem with that. You know, when you see me traveling, I like to read all kind of books or see all kind of TV show, music, movie. Doesn't matter. I feel like, you know, even if it's difficult to do all of this stuff, you know, right now because basketball take a lot of time. You know, life is short, so just, you know, do whatever you want. Be careful for sure, but you know, keep the mind open. Doesn't matter what you do and where you are. Aslında benim tek bir tane bir sözcüğüm veya bir felsefem yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Hatıralarla yaşa, hayallerle değil. Aslında büyük resmi görüp hayal ettiğiniz şeyleri gerçeğe çevirmeye çalışın. Ben de çok böyleyim aslında. Birçok şeye açığım. Hiçbir zaman din, politika, o tip şeylere hiçbir zaman girmem. Herkesin saygı duyarım. Hiç problem değildir benim için. Hep açığımdır. Çok değişik kültürlere çok önem veririm. Her şeyi görmeye, anlamaya, öğrenmeye çalışırım. Basketboldan kalan vakitle tabii ki. Her türlü kitabı, filmi, dizi, ne varsa yani her şeyi öğrenip görmeye çalışırım. Hayat böyle bir şey. İstediğiniz her şeyi yapmaya çalışın. Tabii bu arada dikkatli de olun. Her şeye de açık olun. Çok fazla tek bir şey olmayın. Ülke kültürümüzde yakından tanımaya gayret ettiğini de biliyorum. Sosyal medya hesabından da bazı şeyleri paylaşıyor. Dövmesini göstermişti biraz önce. Galiba kızların isimleri var dövmelerinde de, değil mi? You have your daughter's names, right, and your tattoos? Yeah, I miss one.
Mesela I didn't have time during the summer to do yenisini it. yaptıramadı Evet, daha. bir tane eksik. Evet. Peki son soru olsun. And our last question. Taraftarlarımıza, camiamıza çok fazla seviyorlar. Eminim sosyal medya hesaplarına da çok fazla bununla ilgili mesaj da geliyordur. Kendisinin ismine açılan fazlaca fan hesapları da söz konusu. Neler söylemek ister ve yeni sezonla ilgili beklentiler anlamında da taraftarlarımıza mesajı nedir? And you know how much our fans love you, and I'm sure that they show you their love with all the messages and everything. Can you just give them a message and what they can expect from us this season? What to say? First of all, you know, I'm very happy to have them back because, you know, the first day I came here, this was part of the story, to come in this big club, with the best coach and with this kind of atmosphere where I really like to play, and to don't have them during more than a year is, I will not say it's difficult, but you can feel that you miss them. I'm really happy how they follow us all the time, always support us during the season, and it's what I want to be clear with them, right now we all have the same goal. We want to win trophy, but like I say, we need to go step by step. We have the team to make this season really good. But one more time, if we are all in the same page, where I believe we are, but it's a long season. We will need them, and I just hope they will stay all healthy with everything happen, and hope to see this gym full before the end of the season. Çok mutluyum tekrar taraftar kavuştuğumuz için. Çünkü buraya ilk geldiğimde Fenerbahçe'ye gelmenin anlamı aslında hem kulübün büyüklüğüydü, hem en iyi antrenöre çalışmanın büyüklüğüydü ve taraftarın büyüklüğüydü. İşte o yüzden geçen sene onlarsız geçmesi gerçekten çok özledik. Çok inanılmaz takip ediyorlar, müthiş destek veriyorlar. Bizim için bu çok önemli. Hedefimiz tabii ki hep her zaman aynı. Kupaları almak hedefimiz. Ama biraz önce de anlattığım gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor. Çok uzun bir sezon var, uzun bir süreç. Takımla, oyuncularla da hepimiz de aynı hedefe, aynı sayfada olduğumuza inanıyorum. O yüzden onlarla birlikte ve herkes sağlıklı olduğu sürece güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Taraftarın da sağlıklı olmasını diliyorum ve bu salonu dolu olarak sezon sonuna kadar görmek istiyorum. Tüm dileklerine bizler de katılıyoruz. Teşekkür ederim. Thank you very much, Nando. Thank you. Interview. Evet, röportajımızı Nando De Colo ile birlikte gerçekleştirdik. Fenerbahçe Beko'nun Medya günündeyiz. Ataşehir'de salonumuzda bu röportajları gerçekleştiriyoruz. Güzel, keyifli bir röportaj gerçekleştirdik Fransız basketbolcumuzla. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.